Kanalımdan herkese selamlar. Bu bölümde bebeğimin gövdesini yapımını anlatacağım arkadaşlar. Daha önce bacaklarını ve kollarını yaptık. Bu bölümde gövdesini yaparak devam edeceğiz. Bakın gövdesi böyle olacak. Kollarında ve boyun kısmında arkadaşlar tel kullandım. Bacaklarında tel yok. Ama eğer kollarında kullanmayacaksanız arkadaşlar en azından boyunda kullanın. Çünkü kafamızı taşıyan boyun ve o gerekli arkadaşlar. Yoksa kafası böyle sağa sola düşer bebeğimizin. Bebeğimin boyutu tam 35 santim arkadaşlar. Gayet ideal bir boyut bence. Birazdan gövde yapımına başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle sizden kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı ve yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı istiyorum. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk videoda kolları ve bacakları hazırlamıştık. Gövdeyi de birleştirip burada bırakmıştık. Gövdeye geçiş yapmıştık. Şimdi gövdeden devam ediyorum arkadaşlar. İkinci sırasından, gövdenin ikinci sırasından devam ediyorum. İşaretimi buraya yerleştirdim. Hemen bakın ilk sık iğne burada arkadaşlar. Şunu kaçırmayın. İlk sık iğne burada. Onun içine batıp çift yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Çift. Daha sonra devam ediyorum. Şimdi böyle dümdüz buraya kadar 48 tane sık iğne öreceğim. Şuraya kadar, şurada 2 tane sık iğne kalıncaya kadar arkadaşlar. 3 tane sık iğne kalıncaya kadar. 48 tane sık iğne dümdüz örüp geliyorum. Şimdi 23 tane ördüm arkadaşlar. Şuradan şöyle ördüm. Burayı göstereyim. Bazı arkadaşlar bilemeyebiliyor. Buradan devam ediyoruz. Yani 23 ördüm. 24, 25. Ön taraftayım şu anda. Şuradan başladım. Bakın işaretimin olduğu yerden başladım. 23, 24, 25 ördüm. Devam ediyorum. 26, 48. 48 tane ördüm. Bakın burada 3 tane sık iğnem kaldı. Çift yapıyorum. Hemen sıradakine çift yapıyorum. 2 tane sık iğnem kaldı. 2 sık iğneye tek tek örüyorum. Sıramı tamamladım. İlk beyazla birleştirdiğim noktada sırada 52 idi sayım. Bacakları birleştirdiğim sırada. Şimdi 54 oldu. 2 tane arttırma yaptık. 54 oldu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 54 sık iğneyi 2 sıra öreceğim dümdüz. Böyle buradan başlayacağım. Böyle 1 2 sıra daha örüp geleceğim. 2 sıra ördüm arkadaşlar 54 sık iğneyi. Şimdi burada arttırma yapacağım. Eksiltme yapacağım pardon. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. Şimdi böyle öreceğim. 36 tane şuraya kadar, diğer tarafa da eksiltme yapacağım. 36 sık iğneyi yapalım.
36 36 sık iğne yaptım, eksiltiyorum ve kalan sık iğnelerimi örüyorum. 8 tane. 5 6 7 8 tamamladım. Sayım 52 sık iğneye. Şimdi 52 sık iğneyi de 2 sıra dümdüz öreceğim. 52 sık iğneyi hiçbir işlem yapmadan 2 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. 2 sıra 52 sık iğne yaptım. Şimdi burada 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 5 ördüm, eksiltiyorum. 10 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne yaptım, eksiltiyorum. Şimdi örüyorum buradan. On iki ve 13 tane sık iğne yaptım, yine eksilteceğim. Tekrar burada 10 tane sık iğne yapıyorum. Dokuz, 10 eksiltiyorum. Burada 6 tane sık iğnem var sıra sonuna kadar. 3 4 5 6 4 tane eksiltme yaptık. Sayım 48 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra örelim arkadaşlar 48 sık iğneyi. Şimdi burada renk geçişi yapacağım. Ten rengine geçeceğim. Ten rengi ipimi aldım. Şuradan tığımı geçirip ten rengi ipimi bu tarafa aldım. Beyaz ipi buradan çekiyorum arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilk sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Renk geçişini farklı bir şekilde göstereceğim. Daha az belli oluyor arkadaşlar. Arka lobuna geçtim. Kaydırma yaptım. İlmek kaydırma. Sonra aynı yere batıp bakın. İkinci öndeki halkayı da alarak aynı yere batarak sık iğnemi yaptım. Bu ipleri çekip beyaz ipi kesiyorum. Düğümleyeceğim. Şimdi ten rengine geçiş yaptım. Bir sık iğne ördüm. 48 sık iğne vardı burada. 48 sık iğneye şuraya kadar arkadaşlar, yine işareti buraya takacağım. Şimdi belli. Buraya kadar dönüp bir sıra örüp geliyorum. Son sık iğneye batıyorum. Burayı biraz sıkı yapalım arkadaşlar. İşaretimi takıyorum. Şimdi 48 sık iğne öreceğim 3 sıra daha. Bakın burada
İlk sık iğnem burası. Buraya battım. Buradan başlayacağım. 48 sık iğne öreceğim yine. Toplam 3 sıra daha öreceğim. Ten rengiyle 48 sık iğne 4 sıra olmuş olacak. 3 sıra daha örüp geleceğim. 3 sıra ördüm arkadaşlar. Elyaf dolduruyorum. Şu bacaklarını şuralarına sıkı bir şekilde dolduralım. Şimdi arkadaşlar sırama dönüyorum. Bu sırada 10 tane eksiltme yapacağım. Şöyle yapacağız. İlk başta eksilterek başlıyorum. Eksiltiyorum. Üç sık iğne yapıyorum. Eksilt 3 sık iğne, eksilt 3 sık iğne. Bunu 9 kere yapacağım arkadaşlar. Eksiltiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. İki, 3 sık iğne eksiltiyorum. Burada bir tane sık iğnem kaldı. 10 sık iğne eksiltmiş oldum. Birden 10 sık iğne azalttık. Sayımız 38'e düştü. Şimdi 38 sık iğneyi 13 sıra öreceğim. Sıra sayıları arkadaşlar burada yazılı. 15. sıradan başlayacağım. 27. sırada dahil. Toplam 13 sıra böyle dümdüz 13 sıra gövde kısmını 38 sık iğne olarak örüp tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Bu arada elyaf doldurmayı da unutmayın. Sıkı bir şekilde buraları gayet sıkı olsun. Buraları bakın bayağı taş gibi diyebilirim. Şuralarda tabii daha biraz daha eksikleri var. Oraları da doldurup ilave edeceğim. Dediğim gibi 13 sıra 38 sık iğne örüp geleceğim. 13 sıra ördüm arkadaşlar 38 sık iğneyi. Elyafta sıkıca elyaf doldurdum. Şimdi bu aşamada kollarımızı ekleyeceğiz. Bakın parmaklar üste şöyle gelecek. Bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi buradan başlıyorum. On tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördüm. Şimdi şu kolumu alıyorum arkadaşlar. Bakın parmak böyle gelecek şekilde. Önce buna batıyorum. Daha sonra bitiş noktasının sağ tarafına
hem koldan hem gövdeden alarak önce kola battım. Daha sonra gövdeye batıyorum. 1. Şimdi şu sık iğneye batıyorum arkadaşlar. Son sık iğneye. 2 ve yanındaki sık iğneye batıyorum. 3. 3 sık iğneyi kol ve gövde ile beraber ördük. Şimdi devam ediyorum. Buradan başlayacağım. 16 tane sık iğne öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi diğer kolu ekleyeceğim. Bakın diğer kol da böyleydi. Parmağı böyle yukarı alıyoruz. Şuradan ortasından şöyle ortasına doğru batıyorum. 3 sık iğne ortaya gelecek şekilde. 1 sırayla 3 sık iğne yapıyorum. Birleştirerek. 3. Sonra gövdeden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Sayım değişmedi arkadaşlar. 38 sık iğne yine. Şimdi 29. sıradayım. 8 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm. Şimdi burada eksiltiyorum. Tam kola geçmeden önce eksilttim. Şimdi koldan devam ediyorum. Artık buradan gitmiyoruz arkadaşlar. Kolun etrafından öreceğim. 3 sık iğne ile birleştirmiştik. Batmadığımız sık iğneden başlıyoruz. Burada 9 tane sık iğnemiz kalmıştı. Üçünü birleştirdik. 2 3 4 5 6 7 8 bir tane de burada var. 9 tane ördüm. Şimdi burada hemen sıradaki ön kısımdaki 2 sık iğneyi buradan arkadaşlar geçerken dikkat edin. Bakın bunlar batılmış. Buna batmışım. Hemen batılmayan 2 sık iğneyi alıp eksiltiyorum. 12 tane sık iğne öreceğim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptım. Buradan 2 ilmeği eksiltiyorum. Kola geçiyorum. Kolda yine 9 tane sık iğne öreceğim. 1 3 4
5. Burada sıra bitim olduğu için arkadaşlar şöyle hemen devam edeceğiz. 5. Sıkı bir şekilde burayı yapalım. 6, 7, 8, 9. 9 tane koldan ördüm. Şimdi yine gövdeden eksiltiyorum. 2 tane birlikte aldım, eksilttim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Sayım 46 oldu arkadaşlar. Şimdi eksiltmelere devam edeceğim. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksiltiyorum. Hemen devamında 9 sık iğneyi yine öreceğim arkadaşlar kolun üstünden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine eksilteceğim. Buradan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm. Şimdi sıradaki 2 sık iğneyi alıp eksilttim. Yine omuzdan, koldan 9 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksiltme yapıyorum. Üç tane sık iğne var burada. Onları da ördüm. Sayım 42 sık iğneye düştü. Bakın arkadaşlar, kollarımız eklendi. Eksiltmelere devam ediyorum. Buradan 10 tane öreceğim. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tek tek yaptım. Şimdi arka arkaya 3 tane eksiltme yapacağım. Omuzda 1, 2, 3. 3 tane eksilttim. Şimdi ön taraftan 14 tane sık iğne öreceğim. Diğer omuza kadar.
13, 14. Yine 3 tane eksiltme yan yana yapacağım. 1, 2, 3. Burada 6 tane sık iğne kalması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eksiltme yaptım. Sayım 36'ya düştü. Eksiltmelere devam edeceğim. Bu sırada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördüm. Yine 3 tane peş peşe eksiltmemi yapacağım. 1, 2, 3. Ön taraftan 12 tane sık iğne öreceğim. On, 11, 12. Yine 3 tane peş peşe eksiltelim omuzda. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar burada 4 sık iğnem kaldı. 2, 3, 4. Sıram tamamlayınca eksiltmelerimi yaptım. 6 tane 30 sık iğneye düştü sayım. Şimdi bu aşamada kollarına ve boynuna yerleştireceğim. Teli ayarlayacağım. Şöyle 2 adet telimiz var. Boyunda kullanacağım tel 34 santim. 34 santim. Kolda kullanacağım tel de 28 santim. 27 santim arkadaşlar. Bakın. Şimdi önce boyun için böyle bir pensem var. Onunla kesiyorum. Bu teli elektrikçilerde bulabilirsiniz arkadaşlar. 1,5 milim elektrik teli dediğiniz zaman bunu veriyorlar size. Şöyle. Ek kısmını şöyle ortaya getirdim. 2 kat kullanacağım boyunda. Bakın böyle.
Kol içinde şöyle arkadaşlar ölçebilirsiniz. Uçlarında birazcık kıvırma payı olacak, birer santim, 1,5 santim. Yani örgünüze göre gevşek örerseniz biraz daha bu uzun olabilir. Uzun kesmeniz gerekebilir. Böyle uçlarını kıvırıyorum. Şöyle ölçmenizde fayda var. Bakın böyle. Önce bir ölçelim. Tam olsun. Bakın avuç içlerine o şeyler geldi. Tam oldu arkadaşlar benim. Şimdi bunları bu şekilde yapmayacağız. Biraz saracağız. Şöyle bir bantım var. Kağıt değil, bez, ince bir ıslak mendil gibi arkadaşlar, öyle bir maddeden yapılmış. Şuralarına ek yerlerine bantı yerleştirdikten sonra arkadaşlar şuraya kadar bakın şöyle saracağım. Biraz kalınlaştıracağım. Çünkü elyaf yerleştirmiyorum. Elyaf kollarına elyaf yerleştirmediğim için, biraz dolgunlaşmasını istediğim için böyle sarıyorum. Bunu böyle uzun da kesebilirsiniz. Ondan sonra böyle döndürerek sarabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle kısa kısa tercih ettim. Şimdi bakın, bu tarafı sardım. Bu tarafı da buraya kadar saracağım. Şuraya çok gerek yok. Sonra diğerini sadece burasını arkadaşlar saracağım. Diğer yerlerini sarmayacağım. Bunu sarmama gerek kalmadı. Bunu da şöyle sarıp geliyorum arkadaşlar. Bunu böyle sardım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu avuç içlerine kadar telimiz geldi. Şimdi buradan biraz elyaf yerleştirelim.
Şimdi şöyle makasın ucunun yardımıyla burada biraz yer açtım. İsterseniz ön tarafına, isterseniz arka, fark etmez. Yani şu telin önünden ya da arkasından geçirebilirsiniz. Şimdi sırama dönüp devam edeceğim. Şimdi sayım 20 30'da arkadaşlar. Bu sırada 3 tane öreceğim, bir tane eksilteceğim. 3 ör, 1 eksilt şeklinde 6 kere eksiltme yapacağım. 3 tane ördüm, eksiltiyorum. Bunu 5 kere daha yapacağım arkadaşlar. 5 kere daha 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt, sıra sonuna kadar toplam 6 kere eksiltmiş olacağım. Eksiltmemi bitirdim arkadaşlar. 3 sık iğne, 1 eksilt. Şimdi burada elyaf yerleştirdim. Boş kalan yerleri doldurun arkadaşlar. Bir de şu omuz kısımlarına doğru mutlaka böyle biraz elyaf yerleştirin. Şimdi devam edelim. Bu sırada son eksiltme sıramda 2 tane 2 sık iğne yapacağım. Bir tane eksilteceğim. 2 ör 1 eksilt şeklinde 6 kere yine eksiltmemi yapacağım. Ben boyundaki teli arkadaşlar arkaya yerleştirdim, bakın. Koldaki telin arkasına yerleştirdim. Değiştirdim onu sonra. Daha iyi oldu öyle. Onu da söyleyeyim. Şimdi 2 sık iğne 1 eksilt 6 kere yapıp geleceğim. Eksiltmelerimi yaptım. Sayım 18 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi 5 sıra 18 sık iğneyi örüp geleceğim. 5 sıra örelim arkadaşlar. 5 sıra ördüm arkadaşlar 18 sık iğneyi. Burada işaretten sonra 4 sık iğne daha örmek istiyorum. Kafayı dikerken kafanın bitim noktasıyla burası tam denk gelsin diye arkadaşlar. 2 3 3 4 tane ördüm. Yandaki halkaya ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekip ipimi biraz dikmek için 30 santim kadar uzun bırakıyorum. Şimdi boyunla illaki bir şeyler doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya bantla sarın burasını, daha düzgün durması için burayı doldurmamız gerekiyor. Ben şöyle elyafla destekliyorum boyunu. Daha da ilave edebilirim.
şekilde arkadaşlar gövdemiz tamamlandı. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.